Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. Kullanacağım ipim şöyle yünlü bir ip. Şöyle göstereyim. İpime uygun kullanacağım şiş de 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Bu modelde ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 olması gerekiyor ilmek sayısını. Şöyle göstereyim. Evet, en sonuna yani 2 ilmek ekliyoruz. Her model 6 ilmekten oluşuyor. En sonuna 2 ilmek ekliyoruz örgümüzün. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Bir ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Bir ters, 4 düz ördüm. Devamında yine bir ters. Buraya kadar bir model oluştu. Tekrar bir ters. Şimdi buradaki 4 ilmeğimizde de yapacağımız işlem şöyle. Dördüncü ilmeğimi öne alıyorum. Önden 3 ilmeğimi sol şişime taktım. Dördüncü ilmeğimi de arka taraftan 3 ilmeğimi sol şişime taktım. Dördüncü ilmeğimi ön taraftan aldım. Şöyle şişimin önüne taktım. Bunları tek tek düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmek düz ördüm. 1, 2 ilmek. Burada 2 ilmek ters. Yani aralarda 2 tersimiz, sıra başında ve sıra sonunda bir ters olacak. Tekrar 4 düz. Şöyle 2 ters. Sıradaki 4 ilmeği de şurada yaptığımız ilmek değiştirme şeklinde yapıyoruz. 4 ilmeğimi aldım. Arka taraftan öndeki 3 ilmeğimi sol şişime taktım. Ön taraftan aldığım 4. ilmeğimi de şişimin önüne tekrar getirdim, taktım ve ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Birinci sırada yaptığımız işlem. Bir tersten sonra 4 düz ördüm. Arada bakın burada 2 ters. 4 ilmeği de 4. ilmeği öne aldım. Hepsini tekrar düz ördüm. Yani şöyle bir boş bir dolu olarak geçecek. Bir sonraki model kurulumunda buradaki boş ilmeklerin üzerine şu işlemi yapacağız. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Şöyle. Evet, ikinci sıramızı düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım.
Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Birinci sırada ne yaptıysak yine aynısını yapacağız. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek, 4 düz ilmek. Arada 2 ters ilmek. Bakın. Şimdi buradaki 4 ilmeğe gelince dördüncü ilmeğimi öne alıyorum sadece. Diğerlerini sol şişime taktım. 3 ilmeği, öndeki 3 ilmeği. Dördüncü ilmeğimi de aldım. Tekrar getirdim. Şişimin önüne taktım. Burada düz örüyorum. 4 ilmek. Evet, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra 2 ters, 4 düz. 2 ters. 2 tersten sonra 4 ilmeğin dördüncüsünü öne getiriyorum sadece. Bakın şöyle üçünü aldım sol şişime. Dördüncü ilmeğimi de getirdim öne. Ve bunları tek tek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördükten sonra sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra başında ve sıra sonunda bir tersimiz var. Aralarda 2 ters. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Arka yüzünde farklı bir işlem yapılmıyor bu modelde. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Yine birinci sıra ve üçüncü sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir ters ilmek kenar ilmeğinden sonra yine burada 4 düz ilmek. Evet. Arada 2 ters. Burada 4 ilmeği alıyorum sağ şişime. Arka taraftan bu üçünü aldım. Dördüncü ilmeğimi de şişimin önüne getirdim ve bunları düz olarak örüyorum tek tek. 1 2 3 ve 4 ilmek düz ördüm. 2 ters ilmek, 4 düz ilmek. İki ters. Buradaki 4 ilmeğe gelince yine dördüncü ilmeğimi öne alıyorum sadece bakın. Sizin elinize nasıl kolay geliyorsa o şekilde şişinizden aktarabilirsiniz. Sadece dördüncü ilmeğimizi ön taraftan alarak şişimizin önüne takıyoruz. Ve bu 4 ilmeğimizi düz olarak örelim. Daha sonra kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Burada yapacağım işlem şu şekilde. Düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzündeyim. Burada son sıramız. Bir sonraki modeli de kaydırarak kuracağız. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın böyle. Şimdi ikinci model kurulumunda burada yaptığımız işlemi buralarda yapacağız. Modeli ikinci kez kuruyorum. Birinci sırasını beraber yapalım. Ondan sonrasını siz devam edebilirsiniz. İkinci model kurulumunun birinci sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Geldim buradaki 4 ilmeğe. Dördüncü ilmeğimi burada öne alıyorum. Bakın 3 ilmeğimi sol şişime aktardım. Dördüncü ilmeğimi de getirdim. Bunların önüne taktım. Ve bunları
düz olarak örüyorum tek tek. Burada 4 düz ilmek ördük. Devamında 2 ters ilmeğimiz var. Yine ters olarak örelim. Buradaki 4 ilmeğimizi de düz örelim. Burada yaptığımız işlemi diğer tarafa kaydırdığımız için burada 4 düz ilmek ördük. Bakın modeli kaydırmış olduk. 2 ters ilmek, 4 düz ilmeğe gelince bunların 4. ilmeğimi öne alıyorum. 4. ilmeğimi çıkardım ve şişimin önüne getirdim. Bunları 4 ilmek olarak düz örüyorum. Evet. Daha sonra 2 ters ilmek, devamındaki 4 düz ilmek, sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci model kurulumunun birinci sırasını beraber yaptık. Burada yaptığımız gibi 6 sırayı aynı şekilde yapacağız. İkinci modeli kurarken modelimiz hep bu iki modelin, yani 2 kez kurulumun tekrarı olacak. Kaydırmalı bir model olduğu için. Umarım anlaşılmıştır. Arka yüzünde de yapacağımız işlem bu modelde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Şöyle bir parça da daha önce yaptım. Onu göstereyim. Bakın modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Şöyle. Model, bakın burada düz yaptıysak burada şu 4. ilmeği öne alarak 6 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci model kurulumunda modeli kaydırarak şu şekilde, şöyle göstereyim. Modeli kaydırarak şuralara kaydırdık. Üçüncü model kurulumunda birinci modelde nasıl yaptıysak aynı şekilde, yani bu bir ve ikinci modelin tekrarından oluşacak bir modelimiz. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay, yani sadece yapacağımız işlem şurada 4. ilmeğimizi öne almak. Diğer taraflar hep ters ve düz olarak örülen bir model. Arka yüzü de bu şekilde düz ve ters ilmeklerden oluşuyor. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Görüntüde hiçbir farklılık olmayacaktır. Şöyle. Evet, bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yelek, hırka, süveter, atkı, bere, yani bebek battaniyesi hepsinde kullanabilirsiniz. Ona uygun iplerinizi tercih ederseniz bence gayet güzel ve gösterişli olacağını düşünüyorum. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.